Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir gözleme tarifi hazırlıyorum. Katları tek tek ayrılıyor. İster hemen tüketin, isterseniz buzluğa atabilirsiniz. Evet, tarifime hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 9 su bardağı un, 4 tatlı kaşığı toz şeker, 4 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 2 su bardağı su, 2,5 su bardağı süt, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 miligramdır. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve yoğurma işlemine devam edelim. Yoğurduğumuz hamuru şöyle 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Ortadan ikiye keselim ve hamuru uzaltalım. Böyle portakal büyüklüğünden daha büyük bezeler keserek 9 eşit bezeye kestim ve yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alıyorum. Üzerinde kapatarak 20 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Dinlendirdiğimiz hamuru tezgah üzerine alıyorum. Bolca un serperek orta kalınlıkta olana kadar açalım. Bu büyüklük yeterli, fazla büyütmeyelim. 250 gram saf tereyağı, 250 miligram sıvı yağını karıştırdım. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Evet, videodaki gibi katlayalım. Her katladığımız tarafı tekrardan yağlayalım. Fırın tepsisini alıyorum. Diğer hamurları da aynı yöntemle hazırlayalım. Evet, hepsini
Hazırladım. Fırın tepsisini alarak üst üste yağları donana kadar buzdolabının alt tarafında bekletiyorum. Evet, buzdolabından çıkardım. Un serperek arkalı önlü olacak şekilde inceltiyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Sacımı önceden ısıttım. Gözlememi üzerine alıyorum. Kontrollü bir şekilde başından hiç ayrılmadan çevire çevire pişiriyorum. Dilerseniz bu aşamada sıvı yağla yağlayarak her iki tarafını daha hızlı kızartabilirsiniz. Şöyle kontrollü bir şekilde her tarafı kızarana kadar pişirelim. Kızaranı tepsinin içine alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Evet, bunu fazla büyük açmışım. Fazla büyük açmanıza gerek yok. Saç büyüklüğünde yeterli olacaktır. Kontrollü bir şekilde yakmadan gözlemelerimizi pişirelim. Evet, pişirme işlemine devam ediyorum. İsterseniz bu gözlemeleri patatesli, peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben sade olarak hazırlıyorum. Ramazan'da özellikle sahurda ve iftarda muhteşem olur. Buzluktan çıkartarak ısıtabilirsiniz. Evet, hazır aldığımız gözlemeler tadında tel tel ayrılıyor. Çıtır çıtır, gerçekten muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. Evet, her birini kontrollü bir şekilde kızartarak pişiriyorum. Bir yandan pişiriyorum, bir yandan açıyorum. Evet, son gözlememi de pişirdim. Hepsi hazır. Şöyle hepsini tek tek sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık. Her katı ayrılıyor. Tamamen soğuduktan sonra rulo sararak buzluğa atabilirsiniz. Böyle bir tanesini bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.